Şüphesiz ki hepimiz için efsaneleşmiş, gönlümüzde tat kuran oyunlar vardır. Bana hissettirdiği Duygular serisinin bu bölümünde çıkış döneminde değeri bilinmemiş bir efsaneyi Titanfall 2'yi konuşacağım. Titanfall 2 ilk çıkış döneminde çok dikkatimi çeken bir oyun olmuştu. Sanıyorum ilk indirim döneminde heyecanla edinip başlamıştım bu oyuna. Hikaye kısmına başladım. Oyunun mekanikleri, sunacağı içeriklere dair falan pek bir fikrim olmadan oynuyorum. İlk oynamaya başladığım andan itibaren oyun beni oldukça içine çekmeye başlamıştı. Heyecan içinde oynadım ve hikaye kısmını bitirdim. Büyük bir mutluluk, aynı zamanda şaşkınlık içerisindeydim oyunu bitirdiğimde. Çok tatmin edici bir deneyim sunmuşlardı bana. Daha sonra multiplayer tarafını denememle oyuna olan ilgim ve sevgim iyice artmaya başlamıştı. Çok eğleniyordum oyun oynarken. Alınır mı, alınmaz mı, bu oyun neymiş ya diye tereddütte kalan arkadaşlarıma da heyecanla tavsiye etmiştim. Onlar da oyunu alıp çok beğenmişlerdi. Daha sonra uzunca bir süre birlikte Titanfall 2 multiplayer tarafını oynamış, çok eğlenmiştik. Aradan belli bir zaman geçti ve geçtiğimiz günlerde de Titanfall 2'yi yeniden oynadım. Kalbimde o güzel duygular hala taşıyor olmakla birlikte aradan geçen yılların ardından elbette o duyguları tekrar tazeleyip hissetmeyi istiyordum. Ve evet, oyun hala çok başarılı. Oynamaya başladığınız andan itibaren sizi kendine bağlıyor. İlk çıkış yaptığı dönemde oynadığım Titanfall 2 gerek akıcı hikayesiyle gerek hızlı multiplayer yapısıyla muazzam bir deneyim sunuyordu biz oyunculara. Beni üzen durum şu ki o dönem sevgilerimize gönderdiğimiz Electronic Arts oyunu öyle bir dönemde çıkartmıştı ki inanılır gibi değil. Yeni Battlefield ve yeni Call of Duty oyununun çıktığı dönem geliştirici Respawn'a baskıyla çıkarttırdılar oyunu. Anlayacağınız harcadılar güzelim oyunu. Oyunu hemen alıp hayran kalan bir oyuncu topluluğu olduğu gibi haliyle Battlefield, Call of Duty gibi oyunlara yönelip oyundan bir haber olan oyuncular çok fazlaydı. Arada kaynadı gitti güzelim oyun. Bugün bile hala aklıma geldikçe üzülürüm. Aslında o dönem Electronic Arts'ın Respawn'ı böyle harcamasının başka bir nedeni olduğunu da düşünüyorum. Çok geçmeden Titanfall 2'nin çıkışından bir yıl sonra Electronic Arts hisseleri düşüşe geçen Respawn'ı satın aldı. Yani benim düşüncem Respawn'ı ucuza kapatmak için özellikle yanlış dönemde oyunu çıkartıp bir taktik, strateji uyguladılar gibi geliyor bana. Şerefsizim, benim aklıma gelmişti. O zaman benim aklıma geldi, ben söylemedim. Belki de durumu biraz fazla duygusal düşünüyorumdur. Neyse efendim, asıl konumuzdan sapmadan Titanfall 2'ye değinelim. Titanfall 2 oyuncuya sıkılma fırsatı vermeden her bölümde yeni mekanikler, deneyim ettirdiği farklı aksiyon sekanslarıyla başarılı bir film havasını yansıtıyor, muazzam bir keyif veriyor inanın. Parkur mekanikleri, birbirinden güzel bölümler, örneğin mekanın anlık olarak değiştiği paralel evren tadında geçen bir bölüm var. Muazzamdı. Çok hoşuma gitmişti o bölüm. Gerçekten bölümler, mekanikler çok yerinde, dolu dolu kullanılmış, her şey takdir edilesi. Atmosferiyle, müzikleriyle çok başarılı sinematik bir deneyim yaşatıyor bize Titanfall 2. Hikayesine spoiler'a girmeden kısaca değinmem gerekirse, ana karakterimiz Jake Cooper pilot olmak için eğitim gören ama hala pilot olamamış bir karakter. Oyunun başlangıcında da karakterimizi pilotluk için eğitim alırken görüyoruz. Eğitim görürken bir süre sonra birdenbire tuhaflaşan olaylar sonucu eğitimimiz yarıda kalıyor. Gerçekleşen aksiyon sekansları sonucu apar topar zorunlu bir şekilde pilot oluyoruz. Titan'ımız canımızın içi BT ile harika bir bağ kuruluyor aramızda ve bundan sonra Titan'ımız BT ile eğlenceli bir dostluğa şahitlik ediyoruz. Başlıyoruz maceraya. Bu arada Titan ile Pilot Cooper arasında da çok komik diyaloglar oluyor bazen. Farklı Titan'lar, çeşitli mekanikler, özellikler derken sürekli farklı şeyler sunuyordu oyun bize. Ayrıca Pilot Cooper'ı sevmemin bir yanı da Overwatch'taki main karakterim Lucio'ya oynanış anlamında benzetiyor olmam sanırım. Oyunda double jump olayının olması, duvarda süzüle gezebiliyor olmamız çok hoşuma gidiyor. Cidden Lucio benzetmesi de çok yerinde oldu bak. Daha önce hiç düşünmemiştim bu şekilde. Vuruş hissiyatı çok güzel hissettirilmiş. Adeta Doom oyunlarının o enfes, tokluk hissettiren başarılı vuruş hissiyatı yedirilmiş oyuna. Silah çeşitliliği desen bol, yani mis gibi. Çok başarılı bir FPS shooter oyunu Titanfall 2. Oh vallahi iyi övdük ha, fakat bugün güzel övdük, gerçekten iyi oldu, bir rahatlama geldi. Oyunun bizlere hissettirdiği bu güzel duygular başarılı deneyimle yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu moduna sokup kalbimizi fethetti Titanfall 2. Hikaye kısmı oynanış süresi olarak 6-7 saatlik çok başarılı bir deneyim sunuyor. Tabii hikaye kısmını kısa bulup üzülmeyin. Multiplayer tarafı da hikaye kısmı gibi çok başarılı. Hala oynayan bir oyuncu topluluğu var. Kesinlikle oyunu oynarsanız multiplayer tarafında deneyim edin derim. Oyuncuyu sıkmadan uzun saatler sizi eğlendirip başında tutacak bir oyun. Ve yıl oldu 2019. Battle Royale oyunlarının bir anka kuşu gibi yükseliş dönemi. Başta PUBG olmak üzere büyük bir Battle Royale çılgınlığı var. 7'den 70'e herkesin dillerinden düşmeyen yeni bir oyun türü. Ve bu durumu gören Electronic Arts içten içe paranın kokusunu almıştı. Arka planda kankası olarak gördüğü Respawn'lar kutsal ateşte hepsine hükmedecek tek bir yüzük dövdürmeye başlamıştı bile. Yani ilgileri kendi üstlerine toplayacak yeni bir Battle Royale oyun yaptırıyordu demek istedim. Ve evet, bir gece ansızın gelebilirim dercesine 2019'un Şubat ayında ortaya Apex Legends çıkış yaptı. Oyuncular şaşkınlık içerisindeydi. Haliyle bedava yapıda bir oyun olunca ilk haftasında oyunu oynayan büyük bir oyuncu topluluğu oluştu ve çok güzel övgüler alıyordu Apex Legends. Şu ana dek gördükleri genellikle o yavaş yapılı Battle Royale oyunlarından çok farklı, hızlı, akıcı bir deneyim sunuyordu oyunculara. Oyuncular hayran kalmıştı. Çoktan Electronic Arts sen adamsın, Respawn adamın dibisin moduna geçmişlerdi bile. Görüyorum ki aramıza yeni cahiller katılmış. Biz bunları zamanında Titanfall 2'de gördük yani.
Yani al işte bak aramıza yeni cahiller katılmış bak. Apex Legends büyük bir başarı yakalamıştı. Her geçen gün oyuncu sayısı giderek artıyordu ve bu başarıyı gören Electronic Arts Mahova moduna çoktan geçmişti. Örneğin Call of Duty'nin Warzone'da yaptığı gibi Titanfall 2'nin içine dahil etselerdi Apex Legends'ı daha mı iyi olurdu sanki? Apex Legends yine ücretsiz olurdu. Merak edip tam sürüm almak isteyen insanlar Titanfall 2'nin içeriklerine de erişebilirdi. Böylelikle Titanfall 2 satışları için de pozitif, olumlu bir durum yansırdı diye düşünüyorum. Bilmem bana katılır mısınız? Çıkışından bu yana zaman içinde oyuncuların ilgisini biraz yitirmeye başlayan Apex Legends, yerini başka oyunlara kaptırır gibi olsa da Call of Duty Warzone gibi hala büyük bir oyuncu topluluğuyla sevilerek ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Bu popülerliği memnun etmesi yanında Apex Legends sonrasında yapımcıların Titanfall 3 gelecek mi sorularını aklımıza soru işareti olarak bırakmaları düşündürüyor beni. Dilerim ki küllerinden doğan Respawn bu çok sevdiğimiz Titanfall serisinin devamını getirir ve umarım Titanfall 2'de yakaladıkları bu başarıyı ve Apex Legends'da iyice kendilerini geliştirmeleriyle üstüne yenilikler katılmış başarılı bir Titanfall 3'ü görebiliriz. Bugün bile hala sevdikleri Titanfall 2'nin multiplayer kısmını oynamaya devam eden oyuncu topluluğunu görmek beni oldukça mutlu etti. Bu güzel oyun hala deneyim etmediyseniz es geçmeyip şans verin derim. Eğer satın almak konusunda hala tereddütleriniz varsa EA Play kütüphanesinde yer alıyor. Bir aylık EA Play alıp hem Titanfall 2 oynayabilir hem de kütüphanede yer alan diğer oyunları deneyim edebilirsiniz. Evet, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de Titanfall 2'ye dair düşüncelerinizi, yorumlarınızı duymayı çok isterim. Videomuzu sonlandırmadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği kanalımızın gelişimi açısından çok önemli. O halde farklı oyunlarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evlat kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.